Her şey bir hayalle başlıyor. Aynanın karşısına geçip saatlerce dans eden, binlerce insanın çığlıkları arasında ışıklar altında durmayı hayal eden 12-13 yaşlarında gencecik çocuklar. Dışarıdan bakıldığında K-pop dünyası, mükemmel kostümler, kusursuz senkronize danslar ve kusursuz yüzlerden oluşan bir masal gibi görünüyor. Peki ya o masalın başladığı yer? O aynalı, havasız çalışma salonlarının kapısı kapandığında arkada neler yaşanıyor? Bir çocuğun çocukluğunu sadece tek bir imza ile şirkete devrettiği o karanlık sürece K-pop dünyasında stajyerlik yani Yeonsipseng dönemi deniyor. Ve o kapıdan içeri girdiğiniz an artık sıradan bir insan değilsiniz. Şirketin biçimlendireceği, santim santim ölçeceği ve her saniyesini denetleyeceği bir ham maddesiniz. Bugün flört etmenin suç, telefon taşımanın yasak, tartı üzerindeki birkaç yüz gramın ise tüm geleceğinizi yok edebileceği o acımasız kural kitabının kapağını açıyoruz. K-pop stajyerlik sisteminin görünmeyen yüzüne ve gencecik bedenlerin ödediği o ağır bedellere yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Stajyerlik kapısından adım attığınızda karşılaştığınız ilk ve en acımasız kural şudur: bedeniniz artık size ait değildir. K-pop endüstrisinde çıkış kilosu adı verilen yazılı olmayan ama çelik gibi sert bir formül vardır. Şirketler genellikle stajyerin boyundan 120 sayısını çıkararak ulaşması gereken hedef kiloyu belirler. Yani 1.68 boyundaki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 48 kilonun altında olması beklenir. Haftalık, hatta bazı şirketlerde günlük yapılan kilo kontrolleri tam bir psikolojik şiddettir. Tartının üzerine çıktığınızda menajerin gözü önünde beliren o rakam bu haftaki kaderinizi belirler. Eğer hedef kilonun birkaç yüz gram üzerindeyseniz menajerlerin aşağılamalarına maruz kalabilir, cezalandırılabilirsiniz veya yemek yemeniz tamamen engellenebilir. Bu baskının yarattığı sonuçlar ise dehşet vericidir. Twice üyesi Momo'nun çıkış yapabilmek için bir hafta boyunca hiçbir şey yemeyip sadece buz küpleriyle beslendiğini ve gece uyursam bir daha uyanamayabilirim korkusuyla ağlayarak uyumaya çalıştığını biliyoruz. Ya da BTS üyesi Jimin. Stajyerlik ve çıkış döneminde aynaya her baktığında kendini yetersiz hissedip 10 gün boyunca sadece tek bir öğünle hayatta kalmaya çalıştığı o karanlık günleri. Ama bu baskı sadece açlıkla bitmiyor. 5 yıl boyunca tüm gençliğini aynalı salonlarda harcayan, Kara grubuna seçilemeyip şirketi tarafından elendikten kısa bir süre sonra henüz daha 22 yaşında bir binadan atlayarak hayatına son veren stajyer An Sojin'in trajedisi, bu sistemin gencecik ruhlar üzerinde yarattığı o karanlık tahribatın acı ve gerçek bir kanıtıdır. Beden algısının bu derece zorlanması, gencecik insanlarda ömür boyu sürecek psikolojik travmalara ve ne yazık ki geri dönülemez trajedilere yol açıyor. Bir stajyerin hayatındaki en büyük engellerden biri de yalnızlaştırılmasıdır. Şirkete girdiğiniz an kişisel akıllı telefonlarınıza el konulur. Neden mi? Çünkü dış dünya tam bir dikkat dağıtıcıdır. Ailenizle, arkadaşlarınızla görüşmeniz bile kısıtlanır. Sosyal medya hesabı açmak, internette vakit geçirmek veya dışarıdan biriyle iletişim kurmak kesinlikle yasaktır. Şirketler bu kuralı sanatçının işine odaklanması olarak kılıflandırsa da aslında amaç stajyerin tamamen şirkete bağımlı hale gelmesidir. Dışarıdan bir destek mekanizması olmayan bir gence her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Stajyerlik yıllarında BTS üyelerinin menajerlerden gizli yemek yiyebilmek için sokak aralarında saklandıklarını, yakalanma korkusuyla ellerindeki yiyecekleri ceplerine tıkıştırdıklarını hatırlayın. Ya da Seventeen üyelerinin Pledis Entertainment çatısı altında gece yarılarına kadar süren pratiklerde ailelerini arayamadan gözyaşı döktüklerini. Bunlar ne yazık ki gerçekler. 13-14 yaşındaki bir çocuğun haftada 80 saati bulan ağır antrenman temposunun ortasında ağlayıp içini dökebileceği bir ailesinden veya telefonundan mahrum bırakıldığını düşünün. Yıllarca sadece şirket duvarları, aynalar ve kendisi gibi baskı altındaki diğer stajyerlerle baş başa kalan bu gençler, dış dünyadaki gerçek hayattan tamamen soyutlanmış bir izolasyon odasında büyürler.
Yeni bölüme geçmeden önce birkaç saniyenizi rica ederek küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız ve bu tür yeni videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklayarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. 10.000 abone hedefimize doğru giden yolda verdiğiniz küçük bir destek bizim için büyük bir motivasyon olacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. K-pop endüstrisinin en bilinen, en katı kurallarından biri de flört yasağıdır. Birçok büyük şirket stajyerlik sözleşmelerini ve hatta çıkış yaptıktan sonraki 3 ila 5 yılı kapsayan sert bir flört yasağı maddesi koyar. JYP Entertainment'ın kurucusu Park Jin-young bile televizyon ekranlarında açıkça bunu dile getirmişti. Çıkış yaptıktan sonraki ilk 3 yıl sevgiliniz olamaz. Stajyerken ise birisiyle konuşmanız bile yasaktır. Peki şirketler neden 16-17 yaşındaki gençlerin hislerine bu kadar müdahale etmek ister? Yanıt aslında çok basit. Hayran pazarlaması. K-pop endüstrisi idolleri hayranlarına ulaşılabilir birer hayal partneri olarak satar. Bir idolün veya stajyerin sevgilisinin olması o illüzyonu tamamen yıkar ve şirketin finansal kayıp yaşamasına neden olur. Günün sonunda K-pop şirketleri de tamamen para kazanmak ve kar elde etmek üzere kurulmuş oluşumlardır. Bu kuralı uygulayabilmek için şirketler akıl almaz yöntemlere başvurur. Örneğin YG Entertainment, stajyerlik döneminde erkek ve kadın stajyerlerin karşılaşmaması için yemek saatlerini bile tamamen ayırmıştı. Kadın stajyerler saat 18'de yemek yerken, erkek stajyerler 19'da yemek yiyordu. Menajerler arada koridorlarda nöbet tutuyordu. İki farklı cinsiyetten stajyerin birbiriyle göz teması kurması bile gruptan atılma sebebi olabilirdi. İnsanın en temel duygularından biri olan sevme ve sevilme hissi bu sistemde bir şirket suçuna dönüştürülmüştü. Peki günümüzde durum gerçekten değişti mi? 2020'lerden sonra gelen yeni jenerasyon dünyasında durum daha mı insani? Kısmen evet ama büyük oranda hayır. Güney Kore hükümetinin getirdiği yeni düzenlemeler sayesinde artık reşit olmayan stajyerlerin çalışma saatlerine resmi kısıtlamalar getirildi. Şirketler artık stajyerlere psikolojik destek sağladıklarını ve eğitim imkanlarını aksatmadıklarını iddia ediyorlar. Ve tabii ki sosyal medya eskisine göre daha dikkatli gözlere sahip olduğundan şirketler çok daha temkinli davranıyorlar. Ancak madalyonun diğer yüzü çok daha karmaşık. Lee Seraphim'in Make It Look Easy belgeselinde gördüğünüz gibi sistem bugün fiziksel kaba kuvvetten ziyade devasa bir psikolojik rekabete evrildi. Bugün stajyerler sadece dans edip şarkı söylemiyorlar. Kamera önü duruşları, yapay zeka algoritması gibi analiz edilen jest ve mimikleri, hatta çıkış yapmadan önceki okul ve dijital geçmişleri bile santim santim denetleniyor. Sulli, Gohara ve Moonbin gibi çocuk yaşta sektöre girip stajyerlikten yetişen isimlerin ilerleyen yıllarda yaşadığı o derin ruhsal yalnızlıklar bize sistemin temelindeki hasarı gösteriyor. Rekabet artık küresel düzeye taşındığı için dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocuk arasından sıyrılma stresi geçmiş jenerasyonlara oranla kat be kat fazla. Sistem belki kaba kuvveti bıraktı ama psikolojik baskıyı çok daha profesyonel ve daha derin bir hale getirdi. Bugün bir K-pop klibini açtığınızda veya stadyumu dolduran bir grubu izlediğinizde gördüğünüz o 3 dakikalık kusursuz performanslar aslında arkasında görünmeyen binlerce saatlik terin, gözyaşının ve bastırılmış çocukluğun bir sonucudur. Bizler o parıltılı sahneleri ve muhteşem koreografileri izlerken o yolda yürüyen ama asla çıkış yapamayıp elenen, gençliğini o aynalı salonlarda bırakıp sessizce evine dönen ya da An Soo-jin gibi bu baskıya dayanamayan binlerce isimsiz stajyeri hiç ama hiç bilmiyoruz. K-pop sektörü bize harika müzikler ve görsel şölenler sunuyor olabilir. Ancak unutmamalıyız ki o sahnedeki pürüzsüz ışıkların altında insan doğasına aykırı kurallarla büyütülmüş gencecik ruhlar duruyor. Peki siz bu acımasız stajyerlik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarı için bu kadar ağır bedeller ödenmeli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. K-pop Türk olarak bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.